Herkesin bildiği ama çok az insanın gerçekten gördüğü bir dünyaya hoş geldiniz. Bugün bilinen tarihin, dogmaların ve rasyonel bilimin sınırlarını aşan insan bilincinin en karanlık ve en büyüleyici kara kutusunu açıyoruz. Eğer zihninizin sınırlarını esnetmeye hazırsanız arkanıza yaslanın. Çünkü bu yolculuktan sonra etrafınızdaki birçok şeye, dünyaya bir daha asla aynı gözle bakamayacaksınız. İnsanlık tarihi boyunca anlatılan en büyük sırlar hiçbir zaman gizli mahzenlere, kilitli sandıklara ya da ulaşılmaz arşivlere gömülmedi. En büyük güçler her zaman herkesin görebileceği en açık, en korumasız yerlerde saklandı. Biz buna göz önünde saklama sanatı diyoruz. Çocukluğunuzdan beri her gün televizyon ekranlarında izlediğiniz, oyun konsollarında kontrol ettiğiniz, her kış sokaklarda süs olarak seyrettiğiniz o parlak kırmızı, beyaz estetik aslında insanlık tarihinin en büyük kara kutusunun kapağıdır. Bugün tıp otoritelerinin zehirli diyerek kenara ittiği, dinlerin şeytani veya paganik diyerek unutturmaya çalıştığı, modern sistemin ise içini boşaltıp bir çocuk oyuncağına dönüştürdüğü o kubbe, doğanın insan bilincine bıraktığı en kadim acil durum butonudur. Bu video sıradan bir botanik incelemesi ya da yüzeysel bir mantar videosu değil. Bu Sibirya'nın dondurucu taygalarından Anadolu'nun yörük çadırlarına, Vatikan'ın şifreli koridorlarından Orta Çağ simyacılarının gizli potalarına, oradan da modern dünyanın beynimizi esir alan dijital prangalarına uzanan bilincin kayıp halkasını arama yolculuğudur. Kırmızı hapı almaya ve tavşan deliğinin ne kadar derine gittiğini görmeye hazırsanız başlıyoruz. Göz önünde saklanan sır Amanita muscaria'nın kara kutusu, tarihin ve antropolojinin en heyecan verici kesişim noktasına ulaşmak için zamanı ve mekanı geriye sarmalıyız. Kuzey Kutup dairesinin hemen altına, şamanizmin kalbinin attığı topraklara bugün tüm dünyanın şaman olarak bildiği kelime literatüre aslında bu bölgede yaşayan Tunguz halklarının dilinden geçmiştir. Ancak bu coğrafyanın kadim sakinleri olan Türk toplulukları bu spiritüel liderlere, hekimlere ve gök ile yer arasındaki elçilere başka bir isim verirlerdi. Kam ya da Baksı. Kaşgarlı Mahmud'un Divan-ı Lügat-ı Türk adlı ölümsüz eserinde Kam din adamı, büyücü ve en önemlisi hekim olarak tanımlanır. Kamlık bir din değil, doğanın dilini okuma, evrenin ritmiyle akort olma zanaatıdır. Peki bu dondurucu tayga ikliminde
kış gün dönümünde yani güneşin dünyayı en az aydınlattığı, karanlığın zifiri olduğu 21 Aralık döneminde ne oluyordu? Kamlar ormanın derinliklerine, özellikle kutsal kabul ettikleri huş yani kayın ağaçlarının ve çamların dibine giderlerdi. Çünkü orada toprağın altında sessizce bekleyen parlak kırmızı renkli bir mucize onları bekliyor. Amanita muscaria. Kamlar bu mantarları toplar ve kurutmak için kutsal çam ağaçlarının dallarına asarlardı. Karların beyazlığı arasında çam ağacının dallarında sallanan o parlak kırmızı beyaz mantarlar doğanın insanlığa sunduğu ilk süslerdi. Bugün her Aralık ayında evlerimizin baş köşesinde bazı kültürlerde koyup üzerini parlak toplarla süslediğimiz Noel ağacı geleneği aslında Sibirya ormanlarında kurutulmaya bırakılan kam mantarlarından başka hiçbir şey değildir. Ancak hikaye burada bitmiyor. Kışın Sibirya'da kar kalınlığı metreleri bulur. Evlerin yani yerel dille yurtların veya alacıkların kapıları tamamen karlarla kaplanır. Dışarıyla bağ kesilir. Tam topladığı bu kurutulmuş şifa mantarlarını devasa çuvallara doldurur ve kabile üyelerine dağıtmak için yola çıkardı. Kapıdan giremediği için çadırların, üylerin tepesindeki o yuvarlak duman deliğinden yani bacadan içeri süzülür. Çuvalındaki mantarları içerideki insanlara ulaştırırdı. Tanıdık geldi mi? Kırmızı beyaz kıyafetler içinde sırtında kocaman bir çuvalla karlar altındaki evlerin bacasından içeri giren o meşhur figür. Aslında kapitalizmin yarattığı bir masal kahramanı değil. Sibirya'nın dondurucu kışında insanlara şifa ve bilinç dağıtan kadim Türk ve Tunguz kamlarının ta kendisidir. Peki ya uçan geyikler? Bu efsanenin arkasında doğanın tuhaf biyolojik ortaklıklarından biri yatar. Ren geyikleri Amanita muscaria mantarına kelimenin tam anlamıyla bayılırlar. Mantarı yiyen geyiklerin sinir sistemleri uyarılır. Acı hisleri kaybolur. Kaslarına muazzam bir güç yüklenir ve karların üzerinde metrelerce yükseğe adeta uçuyormuşçasına zıplamaya başlar. Dahası mantarı yiyen kamlar da yaşadıkları o derin trans deneyiminde vizyonlarında geyiklerin gökyüzünde uçtuğunu görür. Onlarla birlikte ruhsal bir yolculuğa çıktıklarını hissederlerdi. Batı dünyası şamanın bu kozmik ve kutsal yolculuğunu asırlar sonra alacak, içini tamamen boşaltacak ve onu insanlara bilinç ya da şifa değil, maddi tüketim nesneleri yani hediyeler dağıtan ticari bir figür olarak hazırlayacaktır. Sibirya ormanlarından çıkan bu kadim bilgi göçler yoluyla kavimlerin hareketiyle yavaş yavaş batıya Avrupa'nın içlerine kadar sızdı. Cermen ve İskandinav mitolojisinde bu mantar baş tanrı Odin'in gücüyle özdeşleştirildi. Efsaneye göre Odin
8 bacaklı uçan atı Sleipnir ile gökyüzünde fırtınalar arasında koştururken atın ağzından yere dökülen kırmızı beyaz kanlı köpüklerin düştüğünü yerlerde ertesi yıl Amanita muscaria mantarları bitmişti. Bilgi o kadar güçlü, köklü ve sarsıcıydı ki kurumsallaşmaya çalışan yeni din otoriteleri için devasa bir tehdit oluşturuyordu. Avrupa'nın Hristiyanlaşma sürecinde Katolik Kilisesi ve Vatikan bu mantara karşı çok büyük bir savaş başlattı. Bireyin arada hiçbir aracı, kilise, rahip ya da dogma olmadan doğada bedavaya yetişen bir mantar vasıtasıyla doğrudan yaratıcıyla evrensel bütünlükle bağ kurması, inşa edilen o hiyerarşik imparatorluğun sonu demekti. Eğer insan kendi tapınağını kendi zihninde inşa edebiliyorsa, kilisenin duvarlarına ne gerek vardı? İşte bu yüzden mantar şeytani, zehirli ve cadı işi ilan edilerek en ağır cezalarla yer altına itildi. Ancak bilgiyi tamamen yok edemezsiniz. Onu yasaklayanlar onun sembolizmini kendi içlerinde yaşatmaya devam ettiler. Ünlü filolog, bilimci ve Ölü Deniz parşümenlerini dünyada ilk deşifre eden araştırmacılardan biri olan John Marco Allegro 1970 yılında yayınladığı Kutsal Mantar ve Haç adlı kitabında akademik dünyayı ve Vatikan'ı sarsacak o iddiayı ortaya attı. Allegro'ya göre erken dönem Hristiyanlık metinlerinin arkasındaki gizli dil aslında bir Amanita muscaria kültünün şifreleriydi. İsa peygamber kelimesi bu mantarın sağladığı o ilahi aydınlanma ve trans boyutunun bir kod adıydı. Tahmin edebileceğiniz gibi akademik çevreler ve kilise Allegro'yu adeta aforoz etti. Kariyerini bitirdi ama kanıtlar sadece metinlerde değil, gözümüzün önündeydi. Fransa'daki Klein Coral Şapeli başta olmak üzere birçok eski kilisenin fresklerinde Adem ve Havva'nın cennetten kovulmasına neden olan o yasak meyve, yani bilgi ağacı, elma olarak değil, bariz bir şekilde kırmızı başlıklı beyaz benekli Amanita muscaria olarak resmedilmiştir. Hepsinden öte Katolik Kilisesi'nin en yüksek zümresi olan kardinallerin ve bizzat Papa'nın giydiği o parlak kırmızı pelerinler üzerindeki beyaz detaylar ezoterik arşivlerde bilginin halktan saklanıp hiyerarşinin zirvesinde kıyafet olarak yaşatılmasının en net kanıtı olarak kabul edilir. Aynı gizem Orta Çağ'ın o karanlık mahzenlerinde Engizisyon korkusuyla saklanan simyacıların dünyasında da karşımıza çıkar. Yüzyıllarca kurşunu altına çevirecek ve içine ölümsüzlük verecek olan filozof taşının peşinden koşan simyacılar aslında neyin peşindeydi? Bazı ezoterik tarihçilere göre simyacılar altın derken maddi bir madenden bahsetmiyorlardı. Amaçları insanın ham, karanlık ve cahil bilincini aydınlanmış ve saf bilince dönüştürmekti. Simya metinlerine
bakıldığında filozof taşı hep şu kelimelerle betimlenir. Kırmızı üzerinde beyaz benekler olan taşa benzeyen mucizevi bir filiz. Simyacılar kilisenin gazabından korunmak için Amanita muscaria'yı filozof taşı olarak şifrelemişlerdi. Onların laboratuvarlarında yaptıkları o gizli işlemler aslında doğanın bu ham zehrini arındırma ve bilinci serbest bırakma ritüelinden başka bir şey değildi. Batı dünyası bu mantarı gizlemeye çalışırken Doğu'nun en eski kutsal metinlerinde bu gizem doğrudan tanrıların katına yükseltiliyordu. Hindistan'ın en eski dini metinleri olan Rigveda'da tam 1028 ilahinin içinde yüzlerce kez bahsedilen tanrıların ve bilgelerin içene ölümsüzlük, ilahi vizyonlar ve evrenin sırlarını veren gizemli bir içecek vardır. Soma. Evet, yüzyıllar boyunca batılı tarihçiler ve filologlar bu somanın ne olduğunu tartıştılar. Kimi bir ot dedi, kimi alkollü bir içki, kimi ise tamamen sembolik bir kavram olduğunu savundu. Ta ki 1968 yılına kadar dünyaca ünlü bankacı ve mikolog yani mantar bilimci Robert Gordon Wasson yayınladığı Soma Ölümsüzlüğün İlahi Mantarı adlı devrimsel kitabında 1000 yıllık bu tartışmaya son noktayı koydu. Watson, Rigveda metinlerindeki tüm botanik ve tasviri ipuçlarını tek tek inceledi. Metinlerde Soma şöyle tanımlanıyordu. Kökü olmayan, yaprağı olmayan, çiçeği olmayan, dağların zirvesinde parıldayan, kırmızı giysili bir ilah. Doğada bu tanıma uyan tek bir canlı vardı. Ağaçların köklerinde simbiyotik yaşayan ama kendisinin gerçek bir kökü ve yaprağı olmayan Amanita muscari. Kadim Doğu bilgiyi saklamak yerine onu ilahileştirmiş ve bilincin kapısını bu kırmızı kubbe ile aralamıştı. Sistem bu mantarı ne kadar yasaklasa, din dışı ilan etse ya da tıp kitaplarında tehlikeli bir zehir olarak kodlasa da insanlığın kolektif bilinç altından bunu tamamen söküp atamadığı. Bilgiyi yön değiştirerek popüler kültürün, edebiyatın ve sanatın satır aralarına sızdı. Bu bilgi. Bunun edebiyat tarihindeki en büyük kanıtı Lewis Carroll'ın 1865 yılında yazdığı Alice Harikalar Diyarında başyapıtıdır. Alice beyaz tavşanın peşinden giderek düştüğü o gerçeküstü dünyada bir mantarın üzerinde nargile içen mavi bir
tırtılla karşılaşır. Tırtıl Alice'e mantarın sırrını fısıldar. Bir tarafı seni büyütecek, diğer tarafı ise küçültecek. Alice mantardan bir parça ısırır ve boyu devasa boyutlara ulaşır. Diğer tarafını ısırdığında ise küçülecek kadar kalır. Yazar Lewis Carroll'ın bu mantarı bizzat deneyimlediği ya da o dönem Sibirya'dan gelen tıbbi raporları çok iyi okuduğu bilinmektedir. Çünkü modern tıp literatüründe bugün bile var olan bir sendrom vardır. Alice Harikalar Diyarında sendromu. Yani mikropsi, makropsi, Amanita muscaria yüksek dozda tüketildiğinde beyindeki görsel algı merkezlerini öyle bir manipüle eder ki kişi etrafındaki ya da kendi uzuvlarını olduğundan yüzlerce kat daha büyük ya da küçücük görmeye başlar. Zaman ve mekan algısı tamamen un ufak olur. Carroll, Victoria dönemi İngiltere'sinin o katı robotlaşmış endüstriyel sistem insanına bu mantarın sunduğu boyutsal anarşiyi ve özgürlüğü bir çocuk masalı maskesi altında enjekte etmiştir. Sistem büyüklere yasakladığı bilginin çocuk masalı formunda evlerimizin içine kadar sokulmasına izin vermek zorunda kalmıştır. Aynı bilinçaltı programlama çocukluğumuzun diğer iki dev ikonunda da karşımıza çıkar. Bu Şirinler çizgi filmin yaratıcısı Peyo'nun yarattığı o dünyayı hatırlayın. Ormanın derinliklerinde insanlardan tamamen gizlenmiş paranın, mülkiyetin ve sınıf farkının olmadığı tamamen komünel ve barışçıl yaşayan mavi yaratıklar. Ve bu yaratıklar beyaz benekli, kırmızı Amanita muscaria evlerinde yaşarlar. Şirinlerin dünyası aslında şamanik trans sürecinde ulaşılan o egosuz doğayla bütünleşik barışçıl aşkınlık boyutunun görsel bir simülasyonudur. Peki ya Super Mario? Dünyanın en çok satan video oyunu serisi Mario sıradan ezilmiş kendi halinde bir İtalyan tesisatçısıdır. Ne zaman ki havada uçan tuğlalara kafa atar ve içinden çıkan o beyaz, benekli, kırmızı mantarları yer, bir anda 2 katı büyüklüğüne ulaşır. Düşmanlarına karşı yenilmez olur ve süper güçler kazanır. Oyunun yaratıcısı Shigeru Miyamoto röportajlarında bu mantarı seçerken doğadaki mistik mantarlardan ilham aldığını itiraf etmiştir. Super Mario aslında şamanik trans sürecindeki sıradan küçük insandan evrensel güçlere sahip dev bir varlığa, yani kama dönüşme ritüelinin dijital dünyaya entegre edilmiş halidir. Hayatta bu mantara dokunursan ölürsün derken bilinçaltımıza Mario ile bunu yersen büyür ve güçlenirsin kodunu işlemektedir. İşte göz önünde saklamanın en kusursuz yöntemi budur.
Peki bu mantarın arkasındaki rasyonel bilim ne söylüyor? Neden tıp dünyası ve hükümetler bu mantara karşı bu kadar mesafeli? Burada madalyonun diğer yüzünü çevirmeli ve bilimin metodolojisiyle kara kutuyu incelemeliyiz. Amanita muscaria klasik psilosibin içeren sihirli mantarlardan tamamen farklı bir kimyasal yapıya sahiptir. Klasik psikodelikler beyindeki serotonin reseptörlerine bağlanırken Amanita'nın içindeki aktif bileşen olan müsimol doğrudan beynin en önemli fren mekanizması olan GABA A reseptörlerine bağlanır. Ancak doğadaki taze mantarın içinde iki temel madde vardır. İbotenik asit ve müsimol. Taze mantar koptuğu gibi çiğ olarak yenirse, içindeki yüksek orandaki ibotenik asit beyin için ciddi anlamda nörotoksiktir. Şiddetli kusmalara, mide kramplarına, kas kasılmalarına ve sancılara yol açar. İşte bu yüzden tıp dünyası halk sağlığını korumak ve kitlesel zehirlenmelerin önüne geçmek için haklı bir refleksle bu mantarı zehirli olarak sınıflandırmıştır. Çünkü dozajı laboratuvar ortamı dışında ayarlanamayan bir canlının serbest bırakılması büyük bir kaosa yol açardı. Ancak kadim şamanların ve günümüzün modern yeraltı eczacılarının bildiği çok kritik bir kimyasal dönüşüm süreci vardır. Bir karboksilleşme, mantar yüksek ısıda kupkuru olana kadar kurutulduğunda ya da asidik bir sıvıda, örneğin limonlu suda saatlerce kaynatıldığında o zehirli ve agresif olan ibotenik asit yapı değiştirerek tamamen şifalı, sakinleştirici ve nörokoruyucu olan müsimol maddesine dönüşür. Zehir simya potasında panzehire dönüşmüştür. Günümüzde küresel bir mikrodoz uyanışı yaşanıyor. İnsanlar bu mantarı kafayı bulmak ya da halüsinasyon görmek için değil, çok spesifik bir amaçla günde 0,5 gram gibi çok küçük dozlarda tüketiyorlar. Peki neden modern dünya bizi sürekli bir uyarılma halinde tutuyor? Telefonlarımızdan gelen her bildirim, sosyal medyadaki her beğeni beynimizi yapay bir dopamin bombardımanına tutuyor. Beynimiz sürekli tetikte, sükunetten uzak, sürekli anksiyeteli ve hep daha fazlasını istiyor. Alkol, dijital medya, ekran bağımlılığı, beyin sürekli glutamat yani uyarıcı neurotransmitter salgılıyor. Mikrodoz müsimol beyine girdiğinde GABA reseptörlerine o kutsal anahtar gibi oturur ve frene basar. Beyin derin bir nefes alır. O kronik uyarılma hali yani yoksunluk krizi bir anda bir bıçak gibi kesilir. Mantar insana zorla bağımlılığı bıraktırmaz. Beyni öyle bir topraklar, öyle bir dinginliğe ulaştırır ki insanın canı zaten o yapay dopamin tuzaklarını çekmez hale gelir. Sistem bizi sürekli tüketmeye zorlayan o kronik eksiklik hissi üzerine kuruludur. Bağımlılıklarından arınmış, kendi içine dönmüş ve sistemin yapay dopaminlerine
muhtaç olmayan bir insanı ise asla yönetemezsiniz. İşte bu yüzden bu mantarın sunduğu büyük reset gücü modern tüketim çarkları için en büyük tehdittir. Belgeselimizin bu konunun en can alıcı, en sarsıcı bölümüne kendi köklerimize dönüyoruz. Bu mantarın hikayesini hep uzak diyarlarda aradık. Oysa o binlerce yıldır evlerimizin baş köşesinde, halılarımızın ilmeklerinde ve geleneklerimizin en kutsal anlarında bizimle birlikte yaşıyordu. Kadim Türk dili ve etimolojisi incelendiğinde şok edici bir gerçekle karşılaşırız. Bugün akıl sağlığı yerinde olmayan insanları tanımlamak için kullandığımız deli kelimesinin kökeni Antik Altay ve Sibirya lehçelerinde deli kökünden gelir. Ancak antik çağda bu kelime bir hakaret ya da hastalık değildi. Bu mantarı tüketerek geçici olarak bu dünyanın rasyonel, sıkıcı sınırlarının dışına çıkan, öte alemle gökle bağ kuran bilge kamları tanımlamak için kullanılırdı. Deli Dumrul gibi destan kahramanlarının isimlerindeki deli ifadesi korkusuz, sınır tanımayan ve öte alemle bağı olan bilge hakanları ve şamanları anlatıyordu. Sistem insanı dönüştüren bu bilinci unutturmak için kelimenin içini boşalttı ve onu bir delilik hastalığına indirgedi. Daha da sarsıcı olana Anadolu'nun kırsalında, Toroslarda bu mantara köylüler sadece sinek mantarı demezler. Onun asıl gizli adı gelin mantarıdır. Türk kültüründe evlilik sıradan bir parti ya da kutlama değildir. Bir kız çocuğunun ölüp kadın ve anne olarak yeniden doğduğu, yani bir hayat boyutundan diğerine geçtiği en büyük geçiş ritüelidir. Tıpkı şamanik makrodozdaki ego ölümü ve yeniden doğuş gibi Anadolu insanı kadının bu boyutsal ve kutsal geçişini kutsamak için gelinin başına ne örter? Parlak kırmızı, üzerinde beyaz pullar ve boncuklar olan al duvak. Bu duvak makro düzeyde canlı bir Amanita muscaria tasarımıdır. Yazı manipüle edilebilir. Krallar tarihi değiştirebilir. Ama sembollerin hafızası asla yalan söylemez. Anadolu kadını okuma yazma bilmese de okullarda bu tarihi okumasa da genetik hafızasındaki o kutsal mantarın, o boyut değiştirme eşiğinin şifresini gelinin duvağına nakşetmiş, kilimlerinin göbeğine o hayat ağacının dibindeki kırmızı üçgenler olarak dokunmuştur. Amanita muscaria toprağın üzerinde sadece birkaç hafta kalan kırmızı bir şapkadan ibaret değildir.
O yerin altında kilometrelerce uzanan tüm ormanı birbirine bağlayan ağaçlar arasında bilgi ve besin alışverişini sağlayan devasa bir nöral ağın, yani doğanın kendi canlı internetinin yeryüzüne fırlattığı bir meyvedir. Bu mantar yapay ortamlarda, seralarda ya da laboratuvar tüplerinde asla yetiştirilemez. Yaşamak için mutlaka canlı bir ağacın köklerine bağlanmak ve toprakla organik bir aşk yaşamak zorundadır. O sistemin ticarileştiremediği, evcilleştiremediği son asidir. Bugün yapay zekanın, dijitalleşmenin ve sentetik ilaçların tavan yaptığı bu modern çağda insanların yeniden yüzünü bu mantara dönmesi ve mikrodoz uyanışının başlaması rastgele bir trend değildir. Bu dijital hücrelerimize hapsedilmiş olan insan bilincinin toprağa ve kendi köklerine dönmek için haykırdığı o kadim şamanik çığlığın ta kendisidir. Sistem bize her köşeden kendi vizyonlarını dayatırken Mario ile, Alice ile, Noel Baba ile bilincimizin arka kapısına o kırmızı beyaz şifreyi yüklemeye devam ediyor. Çünkü onlar da biliyor, bilgi hiçbir zaman yok olmaz, sadece form değiştirir. Dün Altaylar'da bir şamanın davul ritminde yaşayan o arınma ve evrenle bir olma ihtiyacı, bugün anksiyete çağında sıkışmış modern insanın arayışında yeniden filizleniyor. Etrafınıza artık daha dikkatli bakın. Dokunduğunuz kilimde, izlediğiniz logolarda, başınıza örttüğünüz duvakta o eski kamların selamını göreceksiniz. Kara kutu açıldı, sır gözlerinizin önünde, şimdi söyleyin. Siz hangi hapı seçeceksiniz? Ve işte yolculuğun sonuna geldik. Kırmızı başlığın altındaki o derin karanlık aslında zihnimizin hiç keşfedilmemiş ışıklı odalarına açılıyor. Sırlar deşifre edildi. Bağlar yeniden kuruldu. Artık ormanda yürürken ya da bir ekrana bakarken göz önünde saklanan o kadim ağı hissetmek tamamen sizin elinizde. Kulaklarınızda şaman davullarının ritmi, zihninizde doğanın o evcilleştirilemeyen asiliği kalsın. Bir sonraki gizemde bilincin bir başka kapısında görüşmek üzere kendinize ve zihninize iyi bakın. Hoşça kalın. Saygıyla, sevgiyle kalın. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Selam olsun hakikati arayanlara. Eğer sen de hak yolunda, hakikatin izindeysen, bu kapı sana her zaman açık. Sen de bu aileye katıl. İçeriklerimizi değerlendir, paylaş ve bildirim zilini aktif et ki sesimiz daha gür çıksın. Yüce Allah, kalbinizdeki tüm güzellikleri ömrünüze nakşetsin. Hepinizi yürekten seviyorum. Saygı ve sevgiyle esen kalın.